Selamünaleyküm herkese. Öncelikle buradaki olan arkadaşlarıma ve bizi izleyen yeni katılımcılarımıza inşallah. Eee, Yeni döneme başlıyoruz inşallah. Niyet ettiğim Kudüs'e 3. Dönem katılım, tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantıda neler konuşacağız? Genel olarak katılım görevlerimizi biraz daha detaylandıracağız. Bunun üzerine gelen sorularımız var. Sorularımızı cevaplandıracağız inşallah. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Eğer tekrardan sormak istediğiniz sorularınız olursa, YouTube'da yorumlar bölümüne bize iletebilirsiniz inşallah. Eee, Başlayalım o zaman. Biz en başından ilk başta "Biz kimiz?" sorusuyla başlayalım inşallah. Şöyle, biz Niyet Ettim Kudüs'e topluluğu olarak, 3 kişiyle başladık. Ben, kardeşim, bir de Kudüs arkadaşımız Dilara ile birlikte başladık bu yolculuğa elhamdülillah. Şu an bu 3. dönemimize başlıyoruz. İlk 1 ve 2. dönemimiz de çok güzel geçti. Ama şöyle ki 3. dönemimizde elhamdülillah çok başka bir seviyeye ulaştık. Rabbim bereketlendirdi. İlk dönem, yaptığımız, projede, programda, 200 katılımcımız falan vardı, ve içinden elhamdülillah bir kişiyi gönderebildik Kudüs'e, Kudüs ziyaretine. 2. dönemimizde yaklaşık 600 kişilik bir katılımcının arasından 2 kişiyi, 2 kişiyi gönderebildik çekilişle. Ama şöyle bir şey oldu, +1 olarak da bizim bir tane Hatice teyzemiz vardı eğer görmüşseniz. Onun da gayreti ve emeklerini, gördüğümüz ve o gayretinin hepimize örnek olmasını, istediğimiz için onu da, ayrıyeten bir sponsor bularak, onu da Kudüs'üne kavuşturduk elhamdülillah. Bu şekilde genel olarak bir 6 haftalık bir program olarak, devam ediyoruz programımıza. Her hafta ayrı bir hocayla farklı konular üzerinde, eee, konular üzerinde konuşuyoruz. Bilgimizi, daha çok fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Gündemimizi daima Kudüs yapmaya çalışıyoruz inşallah. Bu şekilde bir programımız olacak. Öncelikle, bu dönemde, dediğim gibi çok fazla katılımcımız oldu. Tam sayı olarak veremeyeceğim ama 2.500 civarında falan bir katılım formu doldurulduğunu biliyorum. O şekilde oldu elhamdülillah. Bu nedenle de, grubumuzda 3 kişiydik dediğim gibi. Grubumuza birkaç kişiyi daha ekledik. Hem onları da tanıtmak için hem de tekrardan, biz kimiz sorusuna cevap vermek için, kendimizi de tanıtalım inşallah. İlk başta Rümeysa'yla başlayalım. Rümeysa benim kardeşim. Dediğim gibi ilk gruptan, ilk 3 kişiden bir tanesi. Rümeysa kendini tanıtır mısın? Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar cümleten. Heyecanlıyız. 3. dönemimize başladık. Ben çok konuşmak istemiyorum açıkçası. Bir an önce Kudüs gündemimize alalım ve dönemimiz nasıl geçecek, neler yapacağız, beklentiler neler? Açıkçası bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Bu kadar. Benim ismim Rümeysa. Dualarınıza talibiz. Biraz yoğun, diğer 2 döneme göre biraz daha yoğun bir dönem bizi bekliyor. Rabbim imkanlarımızı artırsın. Akın akın inşallah Kudüs'e, Fethi'ye gidelim. İnşallah Rabbim gerçekten bereketlendirsin, kolaylaştırsın, güzelleştirsin ve heyecanımızı ve isteğimizi bu yöndeki isteğimizi daimi kılsın. Özellikle şu dönemde, Mescid-i Aksa'mızın, zor günler geçirdiği bu dönemde gerçekten gündemimizi hiçbir şekilde düşürmememiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadarıyla, bir şeyler yapabilmek adına bu işlerde daha da çok koşturmamız gerekiyor şu günlerde. Rabbim gerçekten işlerimizi de kolaylaştırsın, işlerimizin bereketini arttırsın. Yani ben, özellikle biraz da duygusallık da var tabii ki. Özellikle bu dönemde bu kadar kişiye ulaşmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten herkes şu an biraz daha, hani, ne yapabiliriz arayışında. Bu ne yapabilirizin altını doldurmak adına önce, ne olduğu, ne, önemli, hani, biz bu işin neresinde olmalıyızı doldurmak için gerçekten, hani, bilmemiz gerekiyor, okumamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. İnşallah bu gibi vesilelerle, yani, öğrenmemizi, Kudüs'e olan, hevesimizi Rabbim arttırsın diyelim. Şimdi yeni katılan arkadaşlarımızdan önce Emine ile başlayalım. Emine Ecem. Emine Ecem benim kardeşim. Kendisine bırakıyorum. Kendisini de tanısın. Devam edelim. İyi akşamlar herkese. Ben bu şeye
kardeş kontenjanından katıldım. Aslında öncesinde çok böyle şey yapan yani bu işe gönül vermiş birisi değildim ama ablamgilin yardımıyla Kudüs ziyaretinden sonra ben de bu işe çok gönül bağıyla bağlandığım için zaten ekibe çok öncesinden beri katılmak istiyordum ama ablamgil izin vermiyordu. Yani kendileri arasında kurdukları düzeni beni dahil edemedikleri için şu anda ihtiyaçtan dolayı ben de katılmış bulundum. Çok heyecanlıyım. Ne yapacağımı çok bilmiyorum ama kusurlarım olursa şimdiden hepinizin affına sığınıyorum. Bu Allah kadar. razı olsun. Bu konuda gerçekten Emine çok güzel bir örnek bizim için. Biz Emine diyoruz, kendisi Ecem'i kullanıyor ama artık o ikililiğe kusura bakmayın. En güzel örneklerden bir tanesi ve bizim bu yola çıkma amaçlarımızın da en önemlilerinden bir tanesi. Hani bu konuda belki etrafınızda vardır ya da belki size de aynı muamele yapılıyordur ama Kudüs'e gitmiş olan bir insana gerçekten hani ya siz biraz abartıyorsunuz muhabbeti yapılır yani. Bunu bize en başta yapanlardan bir tanesi de Emine'ydi gerçekten. Hem bana hem Rümeysa'ya. Hani abla biraz abartıyorsunuz gibi muhabbeti çok oluyordu. Ama bizim bu projenin sonuna da Kudüs ziyareti ödülü koymayı bu kadar çok istememizin nedeni de aslında bu. Evet tabii ki okumalar yapmalıyız. Çok çok okumalıyız. Söylemlerimizin altına doldurmalıyız. Ama Kudüs'e de gitmeliyiz gerçekten. Mescid-i Aksa'yı boş bırakmamalıyız kesinlikle. Çünkü oraya gidince o duygu seviye, o farkındalık çok ayrı bir seviyeye ulaşıyor. Çok ayrı bir boyuta ulaşıyor. Kesinlikle gidip görünülmesi gereken bir yer. O yüzden olabildiğince teşviklerimizi arttırmak için böyle bir projenin sonuna güzel bir şekilde Kudüs ziyareti ödülü koyuyoruz. Normalde Kudüs ziyareti ödülümüz bir kişi kontenjanıyla başlıyoruz. İlk dönemimizden beri bu şekilde oldu. İlk dönemde bir kişi gönderdik. Dediğim gibi ikinci dönem iki. İnşallah bu dönemde de niyetimiz bir ama Rabbim bu konuda gerçekten çok yardım ediyor ve Kudüs'ün bereketiyle çok güzel bereketleniyor. Diğer bir katılımcımız da, diğer bir görevlimiz de Fatma Nur. Fatma Nur da bizim ikinci dönemde Kudüs ziyaretine giden katılımcılarımızdan birisi. Kendisi tanıtacak zaten ama kendisine bu konuda da yazabilirsiniz nasıl kazanılıyor tarzında. Fatma Nur seni de dinleyelim. Kendini tanıtır mısın? Evet, elbette tanıtayım. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatühü öncelikle. Ben de Şeyma Hocam'ın dediği gibi ikinci Niyet Ettim Kudüs'e 2 programının kazananlarından oldum hamdolsun. Çok zor gibi gözüken bir program gözüküyor ama aslında çok basit yani çok zor değilmiş. Yani yapılabilecek bir şeymiş ve gerçekten ne kadar emek verilirse Rabbim ona göre nasip ediyormuş gibi algıladım ben açıkçası. En başında mesela proje yapımında çok zorlanacağımı düşünmüştüm. Hâlbuki Mescid-i Aksa hususunda ne yapabilirimi düşündüğüm andan itibaren Rabbim bu konuda bana yardımcı oldu hamdolsun. Ben 18 Şubat, 23 Şubat tarihleri arasında Kudüs ziyaretim oldu ve ilk ziyaretimdi. Hamdolsun bu ziyareti gerçekleştirebilmek de bu ekip sayesinde, bu aile sayesinde nasip oldu, vesile oldular. Bu yüzden onlar sayesinde gidip de şu an onlar arasında olup gitmek isteyenlere yol açmak için çalışmalar içerisinde olduğum için gerçekten çok mutluyum ve Allah'a hamd ediyorum bu konuda. Şeyma Hocam'ın dediği gibi bu konuda nasıl olacak, işte projeler vesaire hususunda zaten Şeyma Hocamız açıklayacak ama hani aklınıza takılan bir soru olsa elimden geldiğince yardımcı olurum. Benim de hayatıma Kudüs daha 1 sene, yani 1 senesi bile dolmadı gireli. Ama girdiğinden beri hayatımdaki bereket elhamdülillah çok 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 fazla ve onun harici düşüncelerim, bakış açım, ufkumun açıldığını hissediyorum gerçekten. Yani Kudüs çok çok kapsamlı bir bereket veriyor hayatımıza ve bu programda gerçekten kaybedeni olmayan bir program olarak diye düşünmüştüm. Hani Mescid-i Aksa evet, Mescid-i Aksa ödüllü ama gidemezsem diye düşündüğüm anda öğrendiğim, işte hocalarımızı dinlediğim, videolar ya da okuduğum kitaplar gerçekten bana çok çok şeyler kattılar. Yani Mescid-i Aksa'yı kazanamamış olsam bile çok şey kazandım diye düşündüğüm bir programdı gerçekten ve bu sene de maşallah gayet dolu dolu ve mükemmel bir program olduğunu görüyoruz. Ben inşallah sosyal medya videoları hazırlama hususunda sorumluyum bu ekipte. Bir de teknik anlamda ufak tefek şeyler hususunda daha ilk olduğum için yavaş yavaş öğrenme aşamasındayım. Ve yoklama hususunda mazeretiniz olursa bana
bildirebilirsiniz. İnşallah grupta numaramı paylaşacağım. Bu şekilde Şeyma Hocam ben de söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz Fatma Nurcuğum. Şimdi şöyle, aslında bir arkadaşımız daha var. O muhtemelen bugün başka bir şey olduğu için, konuşması olduğu için Dijital Ribat'ta konuşması var. Dilara Bozoğlu. Muhtemelen çoğunuz tanıyorsunuzdur zaten. Bizim diğer başta oluşturduğumuz grupta Dilara Bozoğlu da var. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz bu konuda yardımcılarından dolayı. Şimdi dediğim gibi onun Dijital Ribat adı altında başka bir programda. İnşallah ilerleyen zamanlarda kendisiyle de tekrardan iletişim kuracaksınız. Şu şekilde ben şeye geçeyim, katılım rehberine geçelim. Birazcık daha hani bunu detaylandıralım inşallah. Şimdi katılımcı rehberinde program takvimimiz bu hafta cumartesi günü 28 Mart'ta Taha Kılınç hocamızla başlıyor inşallah. Sonrasında 6 haftalık bir süreç. Her hafta günleri bazılarını değişiklik Hocam göstermekle sizi bölüyorum birlikte. ama Efendim. Rümeysa bir şey mi söyledim? Dilara geldi. Tamam. Çok güzel. O zaman başlamadan hemen Dilara'ya da tanıtalım. Dilara, ben de senden bahsediyordum tam olarak. Elhamdülillah yetişebildin. Senden kendini tanıtmanı isteyebilir miyiz? Allah razı olsun. Bir an böyle korkarak girdim, yetişebildim mi yetişemedim mi diye. Biraz koşturmacam vardı, hakkınızı helal edin. Nasılsınız? Helal olsun tabii ki. Elhamdülillah iyiyiz, heyecanlıyız. Aynı duyguları paylaşıyoruz elhamdülillah. Yeni bir seriye başlayacağız. Rabbim inşallah istikamet üzere eylesin. Hem heyecanlıyız hem de böyle göstereyim. Kendi adıma böyle hem mutluyum hem heyecanlıyım. Çünkü biliyorum ki bu adımlarımız aksanın açıldığını bize gösterecek. Biraz da mahzunuz. Elhamdülillah. Bu ayın konukları da çok iyi. Kendimi tanıtmam lazım. İşte ben Dilara. Kısmen bence hani az çok birbirimizi biliyoruz. Biraz da utanıyorum böyle hani nasıl diyeyim, ben de şöyle biriyim demeye, ama elhamdülillah böyle çeşitli projelerde Aksa için, Kudüs için çalışmayı kendisine görev bilmiş. Kudüs'ün öğrencisiyim. Çok şey öğrendim. Çok şey de öğrenmeye devam edeceğim inşallah. Çok nasıl diyeyim, güzel bir projeyle birleştik. Rabbim yollarımızı da birleştirsin, kalplerimizi birleştirsin inşallah. Ne diyebilirim bilmiyorum. Biraz heyecanlı girdim çünkü. Ben Dilara, hani nasıl diyeyim? Böyle de ben de böyle bir insanım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun Dilara. Zaten dediğim gibi ilerleyen süreçlerde hani sen de ben de biraz daha ön planda olacağımız için diğer arkadaşlarımız da hani onları da tanıtmış olalım. Herkesin görevleri olduğunu. Zaten Evet, grupta da ayrıyeten tekrardan hani görev dağılımını da bildireceğiz. Kime nasıl ulaşmanız gerektiğini de söyleyeceğiz zaten. Ama hani daha az bir yeni başlangıç yaptığımız için diyeyim. Biraz daha biz kimizi açmak istedim açıkçası. O yüzden hepimizin tekrardan teker teker kamera önüne çıkıp ben buyum yani gibi şeklinde oldu birazcık. O şekilde. Eyvallah. Teşekkür ederiz Dilara katıldığın Teşekkür için. ederiz. Teşekkür ederiz. Her zaman yani Güzide projemiz, hep birlikteyiz inşallah. Amin amin. Tamam. Bana bir soru gelmiş ama Seyma, sana WhatsApp'tan atayım, siz cevaplarsınız, olur mu? Tamam. Tamam. Tamam olur. Tamam. O Allah'a şekilde emanet yapalım. olun. Allah'a emanet Allah'a olun. emanet. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamamdır. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Katılımcı rehberimizden bahsediyorduk. 28 Mart'ta Taha Kılınç hocamızla birlikteyiz. İnşallah başlangıcı Taha hocamızla yapacağız. En son 2 Mayıs'ta İlknur Koçaytaş'la bitireceğiz. İlknur Koçaytaş'la olan dersimizde arkadaşlar bu arada yüz yüze olarak yazdık ama mekan belirtmemiştik. Mekanımız şöyle Alanya'da olacak. Alanya'da gerçekleştirecek. Alanya ve çevresinde bulunan arkadaşlarımızı şimdiden davet edelim inşallah. Yaklaştıkça zaten süreç içerisinde tekrardan afişleri ve bilgilendirmeleri de yapacağız. Ayrıntı ve detayları da tekrardan vereceğiz. Ama imkanı olan herkesi gerçekten bu yüz yüze olan programa da bekliyoruz. Çünkü hem yüz yüzenin verdiği ayrı bir heyecan oluyor hem de çok detay vermeyeyim ama geldiğinizde orada da ayrı bir güzel minik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz inşallah. O şekilde söyleyelim. Sonra dediğim gibi bu sürecimiz ders süreci 6 hafta sürecek. Bu 6 hafta içerisinde her hafta farklı hocalarımız olacak. İnşallah. En çok konuşulan konulardan bir tanesi arkadaşlar, normalde derslerimizin hepsi katılım zorunlu. Yani katılımı hepsine katılmanız gerekiyor. Ve şu anki bu konuştuklarım, özellikle bu katılım rehberindeki yapılması gerekenler, önce buradan başlayayım. Katılım rehberinde yapılması gereken her şey projenin sonunda çekilişi
katılmak isteyenler için arkadaşlar. Yani eğer çekilişe katılmak istemiyorsanız ama programa dahil olmak istiyorsanız herhangi bir zorunluluğunuz yok, herhangi bir katılımınız yok, ya da herhangi bir, şeyiniz de yok. Yani derslere devamlılığınız da yok, görevleri yapmak da zorunda değilsiniz. Bunların hepsi dediğim gibi çekilişe hak kazanmak için, yerine getirilmesi gereken koşullar. Eee Sonrasında, dediğim gibi katılım zorunlu. Yani bu konuştuklarımın hepsi çekilişe dâhil olmak isteyen arkadaşlarım için. Çekilişe dâhil olmak için, derslerin hepsine katılmak zorundasınız. Sadece bir defaya mahsus mazeret bildirirseniz, yani o mazereti bize bildirdiğiniz takdirde o derse girmeyebiliyorsunuz. Ama şöyle, o mazereti de, hani, mesela ilk hafta derse girip 3'üncü, 4'üncü haftada bize mazeret bildirmeyeceksiniz. Çünkü bu çok karışıklığa sebep oluyor. O gün ya da ertesi ya da öncesi günü şeklinde, yani o 3 gün içerisinde bize bildirmiş olacaksınız inşallah. Onun haricinde, onun haricinde, ımm başka bir mazeret hakkınız bulunmamakta. Bu arada şeyi de tekrardan belirteyim, onu arada, kalmasın. İlknur Hoca ile olan son dersimiz yüz yüze dedim ama bunun aynısı online şeklinde de olacak. Ben sadece yüz yüze olanın mekânını belirtmediğimiz için burada tekrardan Alanya diye belirttim. O programımız hem online olacak, online canlı yayın şeklinde olacak hem de, Alanya'da gerçekleştirilecek. Belki bilenler biliyordur ama yeni katılan çok fazla arkadaşımız var. Eee Ders sonunda yüz yüze olan programda biz çekiliş gerçekleştiriyoruz. Çekilişi elhamdülillah eğer koşullar yine aynı şekilde gerçekleşirse inşallah o zaman Mescid-i Aksa'mız açılmış olursa zaten, çekilişimizi canlı yayında Mescid-i Aksa'nın bahçesinden yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah Rabbim bize kavuştursun, bize nasip etsin. O şekilde ilerleyeceğiz. Son programımız bu şekilde olacak inşallah. Hem online hem de yüz yüze şeklinde. Devam edelim. Yapmamız gereken görevlerden düzenli katılım dedik. Sonrasında belgesel görevimiz var. Belgesel görevimizde kısa kısa videolar şeklinde bir video serimiz var arkadaşlar. Bu video serinin tamamını dinleyip genel olarak bir, tahlil ya da özet şeklinde bize bildirebilirsiniz. Eee Sonrasında bu belgeselin de linkini tekrardan gruplarda paylaştık. Tekrardan da paylaşırız ilerleyen günlerde. Çünkü, şu ana kadar giren çıkan tarzında olduğu için, eklenenler olduğu için tekrardan bütün bilgileri, paylaşıp sabitleriz gruplarımızda. Bunun haricinde, bir de, bağış görevimiz var. Sadaka olarak belirtmişiz, rehberimizde ama aslında bu bağış görevi. Yani ismi bu şekilde değiştirelim. WhatsApp üzerinden yine IBAN bilgilerini paylaşacağız. Arkadaşlar bu bağış görevimiz, bağışımız, şu amaçla kullanılacak. Bunu da açıklığa kavuşturalım. Sizin, verdiğiniz ufak, küçük, büyük hiç fark etmez, alt ya da üst sınırımız yok. Yine bu aynı şekilde çekilişe katılmak isteyenler arasından ama çekilişe katılmayıp da yine de yardımcı olmak isteyenler olursa, çok mutlu oluruz tabii ki. Çünkü bu, verdiğiniz, bağışların hepsi, yani başka bir harcamamız olmayacak inşallah bu dönemde. Bağışlarınız, Mescid-i Aksa'ya saf için, birilerini göndermek için olacak. Yani giden arkadaşlarımızın bir kısmını sizin gönderdiğiniz bağışlar üzerinden karşılamayı planlıyoruz. O yüzden, bu şekilde bir bağış görevimiz var arkadaşlar, inşallah. Sonra ezber görevlerimiz var. Ezber görevlerimizde de, Rum suresinin ilk 5 ayeti ezberlenecek. Aynı şey meal ve, Kur'an olarak yani Arapçasını ve mealini ezberleyip bize video şeklinde ulaştıracaksınız. Saniye. Aynen, video şeklinde ulaştıracaksınız. Aynı şekilde hadis ezberimiz de var. Hadis ezberimizde, yine tekrardan, şeyde belirttik, katılım rehberimizde belirtildi. Ümmetimden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah'ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç muhalefet eden "Ya Resulallah, onlar nerededirler?" diye soruluyor Peygamber Efendimiz'e. O, sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar Beytül Makdis'te ve Beytül Makdis'in etrafındadır." şeklinde buyuruyor. Yani bu hadisi de ezberleyip bize yine aynı şekilde video, üzerinden ileteceksiniz. Eee, Yine kitap okuma görevlerimiz var. Kitaplarımız Taha Kılınç hocamızın Dil ve İşgal kitabı var. Theodor Herzl'in Yahudi Devleti var. Eyüp Güzel'in Okumadan Kudüs Kurtarılamaz kitaplarımız var. Kitaplarımız genel olarak kalınlığı, çok kalın olmayan kitaplar. Bu yüzden 3 tane kitap, seçtik bu dönem için. Bir de şöyle kitaplarımızı, şey elde
kitaplarımızın temin etme süreci tamamen size ait arkadaşlar. Bunun öncesinde zaten ilk günden beri katılım rehberimiz, grupta bu yüzden paylaşıldı açıkçası. Bunlara dâhil olmanız için, yani, takip edebilmeniz adına. Bir de şöyle Efendim? Bir de şöyle oluyor, inşallah. Bunları aynı şekilde dediğim gibi, tahlillerini yapacağız. Tahlillerini bize ulaştıracaksınız. İsterseniz PDF, isterseniz kitap, yani orası size kalmış bir şekilde. Temin süreci size ait. Bu süreçte bu süreç içerisinde belirtilen görev teslim tarihleri içerisinde bize iletmenizi istiyoruz. Teslim tarihlerimiz de, 20 Nisan pazartesi ve 29 Nisan çarşamba günü içerisinde. Çarşamba günü yine aynı şekilde 23.59'a kadar bize görevlerinizi teslim edebilirsiniz. Bu süre aralığında görev teslimini alıyoruz. Öncesinde ve sonrasında kabul etmiyoruz. Emm, Bunun haricinde en çok soru gelen, görevlerimizden bir tanesi de Kudüs ve Filistin adına bir proje yapılması. Eee, Bu proje yapımı arkadaşlar aslında, hani, çok büyük de düşünebilirsiniz, küçük de düşünebilirsiniz. Bu tamamen size ait. Yani Kudüs ve Filistin'e dair herhangi bir şey yapmanızı istiyoruz. Mesela yapılan kermesler oluyor, Gazze'ye yapılan kermesler oluyor. O kermese bir şey yapabilmek. Mesela atkı örersiniz, eldiven örersiniz, kurabiye yaparsınız. Bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Ya da, ben bunu yine söyleyeceğim Fatma Nur. Tekrardan Fatma Nur arkadaşımızın yaptığı gibi çok güzel bir şekilde etrafındaki, yani mahalledeki diğer, insanları bilgilendirmek adına güzel bir kare kod hazırlayıp, kare kodla, bilgi kartları hazırlayıp komşularının kapılarına astı mesela. Bu tarz bir proje de olabilir. Çok özgün bir proje. Ya da mesela bir, katılımcımız da şey yapmıştı, terziydi mesela. Eee, kefiyeden mesela kefiyeyi elbisesine işlemişti. Kefiyeyle birlikte, yani kefiyeli elbise tarzında bir, tasarım yapmıştı. Bu tarz aslında bunu çok çeşitlendirebiliriz ama bu konuda eğer sıkıntı yaşarsanız, hani, bu proje midir, buna, sayıyor musunuz tarzında şeyleriniz olursa yine bize ulaşabilirsiniz. Sadece şuna çok dikkat edilmesini istiyoruz. Bizim çok, bu konuda, dikkat ettiğimiz husus şu: dediğim gibi küçük büyük hiç fark etmez. Yaptığınız herhangi bir şeyi kabul ederiz. Ancak bu proje tamamen sadece Niyet Ettim Kudüs'e için, tasarlanıp geliştirilmiş ve uygulanmış olmasını istiyoruz. Yani başka projelerde yapıp, hani, bunu da yaptığım tarzında olmasını gerçekten istemiyoruz. Amacımız, Kudüs'e dair bilincimizi, Kudüs'e dair farkındalığımızı ve aslında, hani, hep sorulan sorular olur ya, "Ben ne yapabilirim?" Bu ne yapabilirimin altını doldurmak istiyoruz. Yani küçük de olsa, büyük de olsa gerçekten bu alanda bir adım attığımızda gerçekten nelerin geldiğini, inanamayacaksınız arkadaşlar. Yani bu süreç, yani Niyet Ettiğim Kudüs'e projesi zaten tamamen bunu gösteren bir şey. Hani bu yolda attığımız küçük bir adımdı bizim. Şu anki geldiğimiz nokta gerçekten elhamdülillah, hani, ulaştığımız insan sayısı gerçekten çok fazla. Biz hiçbir şekilde bu kadar insana ulaşabileceğimizi düşünmüyorduk. Rabbim bereketlendiriyor. O yüzden küçük ya da büyük demeden bu konuda bir şeyler yapmış olmanızı istiyoruz. Şeyma Hocam, Bu Efendim? yapmış olduğum projeyi sosyal medya hesabınızda paylaşmıştınız. Arkadaşlar oradan bakabilirler. Evet, aynen. Projeyi tekrardan, sosyal medya hesabımızda paylaştık. Instagram sayfamızda. Oradan da görebilirsiniz. Dediğim gibi bu konuda, hani, bu proje olur mu gibi sorularınız olursa tekrardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Aynen, soruları bana iletirsen, ben buradan cevaplayayım. Şimdi şöyle, bir arkadaşımız demiş ki, ben kurada çıkarsam, hakkımı devretmek istiyorum. Gruptan bir arkadaşı oluyor mu? Vesile olmak istiyorum. Bu şekilde demiş. Şimdi şöyle, kurada devretme şansımız yok. Yani kime çıkarsa, yani tabii ki, hani, siz de başka birine vesile olmak istersiniz ama sonuçta bizim şartlarımız arasında, aynen yedek de seçiyoruz. Yedek kişiye geçecek. Çünkü bizim şartlarımız altında, yani bizim projemiz altında biriken parayı kullanmamız gereken kişiler, o görevleri yapmış olması gereken kişiler. Çünkü hiç kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Tabii ki başka birine vesile olmak da güzel bir şey ama, dediğim gibi bu projede bu amaçla yapılan ve bu amaç doğrultusunda görevlerini yapmış insanlara öncelik tanımamız gerekiyor. O yüzden kesinlikle başka birine aktarma tarzında bir şeyimiz olmuyor. Yedek kişileri çekiyoruz zaten. Eğer gidememe durumu olursa, yedekteki kişiler, gidebiliyor. Başka var mı soru?
Proje uygulanacak mı yoksa örnek tasarlayacağız demişler. Bunu zaten uygulanacak diye söyledik. Yani projelerimizi uygulanmış bir şekilde kısa video şeklinde de atabilirsiniz. Yani Nasıl video olarak ulaştıracağız diye. ulaştıracağınız numaraları ben gruptan size paylaşılacak tekrardan. Bu numaraya görevler atılacak şeklinde ya da bu numaraya mazeretler bildirilecek şeklinde grupta bunun detaylarını vereceğiz. Zaten dediğim gibi şu an teslim tarihimiz 20 Nisan. 20 Nisan'dan önce görev teslimi yapmıyorsunuz. Yani video ya da proje ya da kitap ve belgesel tahlillerin hiçbirisini göndermiyorsunuz. 20 Nisan'dan öncesinde biz size numara vereceğiz. Arkadaşlarımızdan bir tanesi sorumlu olacak. O numaraya görevlerinizi teslim edebileceksiniz. WhatsApp üzerinden görev teslimi yapacağız. Kitaplardan hangilerini önce okumayı tavsiye edersiniz? Sırayla söylerseniz. Yani kitaplardan bir sıralamamız yok aslında ama yani kişisel olarak söyleyebilirim şahsen. Yani okumadan Kudüs Kurtulmaz'ı önce okursanız okuma iştahınızın artacağını düşünüyorum açıkçası. Sonrasında Yahudi Devleti'ni ve Dil ve İşgal gerçekten ikisi de fark etmez ama ikisinin de çok çok fazla derin anlamları var. İkisinin de çok farklı boyutları var. Yani bu dönemki proje kitaplarımızda bence yani öncekinde de öyleydi aslında ama bu dönemdekiler böyle biraz daha nasıl çalışmamız gerektiğini, nasıl şekillenmemiz gerektiğini, nasıl motive olmamız gerektiğini biraz daha bize söylüyormuş gibi hissediyorum. Ama dediğim gibi sırası fark etmez. Sadece motivasyon ve şey açısından okumadan Kudüs Kurtulmaz'ı önce okumanızı tavsiye ederim. Videoda yüzünüz görünecek. Videoda yüzünüzün görünmeme hassasiyetiniz varsa bunu bize bildirmeniz gerekiyor. Bunun üzerine direkt birebir iletişim kurup o şekilde yapabiliriz. Yani video olarak göndermezsiniz. Direkt canlı olarak arayıp video görüntülü konuşma üzerinden de yapabiliriz. Sadece hanımlara mı yönelik tüm bu proje? Projelerimiz genel katılıma açıktır. Hem hanım arkadaşlarımız hem beyefendiler projemize katılıyor. Puanlama gibi bir sistem var mı yoksa yapılan her proje aynı şekilde mi değerlendiriliyor? Puanlama gibi bir sistemimiz yok. Yani bizim için esas olan nokta görevlerin yapılmış olması. Yani bu biraz daha bize niyetinizin samimiyetini göstermek adına bu şekilde ilerliyoruz. Yani yapılabilme aşamasını değerlendirmiyoruz ki şahsen kendimi ben o şeyde de bulmuyorum. O yüzden yani biz bu noktada sadece yapılıp yapılmamasına esas alıyoruz. Kitapları bir daha okumamız gerekir mi? Evet, kesinlikle önceden okunmuş olsanız bile bu kitapları bu süre içerisinde tamam, aynen soru duyuluyor mu bilmiyorum ama o şekilde tamam, o şekilde devam edelim. Önceden okumuş olduğunuz kitapları tekrardan okumuş olmanız gerekiyor. Yani bizim amacımız bu dönem içerisinde bu kitapların tekrardan okunması ki hani ne kadar önceden okuduğunuzu da bilmediğimiz için yinelenmesi adına fayda var diye düşünüyoruz. Görevler toplu olarak mı iletilecek diye sormuşlar hocam. 20-29 Nisan. Görevler toplu olarak iletilecek ama yani şu şekilde, yani toplu olarak iletilmesini istiyoruz açıkçası. Hani, ezber videosunu bir hafta öncesinde sonra son güne tahlilleri şeklinde değil, hepsini aynı şekilde, aynı gün içerisinde, aynı günde değil yani hepsini art arda şeklinde gönderilmesini istiyoruz. Tek Hocam tek bir de değil şöyle bir yani. soru var. Kudüs ziyareti kazanan kişi tarihi kendi müsait olduğu vakitte gidebilir mi diye bir soru sormuş arkadaşımız. Şöyle bunun için de şu şekilde ayarlama yapıyoruz. Tarihi kişilere göre ayarlamıyoruz. Çünkü eğer olursa ki birden fazla kişiyi gönderirsek inşallah toplu bir şekilde gidilmesini istiyoruz. Bu yüzden de program sonrasında en yakın olabilecek, en yakın tarihte yani vize sürecini de göz önüne alarak en yakın tarih ayarlıyoruz. O tarihte gidilmesini istiyoruz. Yani tarihi kişilere göre belirlemiyoruz. Yani en fazla şu şekilde olabilir. Hani bir vize haftasıdır, final haftasıdır bir öğrencinin bir hafta ileri, bir hafta geri gibi bir şey yapılabilir ama onun haricinde yok ben birkaç ay sonra gideyim, yok ben Ramazan'da gidecektim, bir sene sonra gideyim vesaire. Evet, gibi o bir söz şekilde konusu olmuyor. yok. Yani mazeret dahilinde değerlendirilebilir. Aynen. Hocam bir de ben anladığım kadarıyla videoların kontrolü nasıl yapılacağı hakkında biraz arkadaşlar soru işaretleri kalmış kafalarında. Hani bir seri olduğu için videoların izlenip izlenilmediğini nasıl anlayacaksınız diye de okumuştum. Bu hususta bir açıklama yapsak. Yani tahlil şöyle zaten olmayacak. özet olarak dahil edeceğimiz için yani özetler inceleneceği için diyeyim. Yani o yüzden videonun içeriğine hakim olduğunuzu gönderdiğiniz yazılardan, tahlillerden anlayabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden
Bir de şöyle bir şey var. Yani bütün bu süreçte, eğer isterseniz tabii ki, hani, illaki bir şeyini, bir açığını ya da bir, hani, kolay yöntemini bulabilirsiniz. Burada bizim en temelde, dayandığımız nokta sizin samimiyetiniz ve, hani, sonuçta şu anki yaptığımız, süreç Mescid-i Aksa'nın, saflarının dolu olması. Hani, bu süreçte sizin, samimiyetinize ve sizin beyanınıza, güvenerek ilerlemiş oluyoruz. Yani aksi takdirde yoksa, hani, ezber videolarını da yollamakta, yani biz video olarak istiyoruz ama, hani, onun da bir şekilde, şeyini bulabilirsiniz. Yani o yüzden buradaki, temel esas noktamız sizin beyanınız. WhatsApp grubu kuruldum diye sormuş bir arkadaşımız. WhatsApp grubu kuruldu. Başvuru formunun sonuna da linki eklendi. Bunu hem başvuru formunun açıklamasında söyledik hem de Defantle Instagram sayfamızda, hesabımızda bununla ilgili yönergeler paylaştık arkadaşlar. Biz sizi eklemiyoruz gruba, sizin girmeniz gerekiyordu. Evet, yani, bu başvuru süreci için özellikle bir, hikâye, grubu, serisi paylaşıldı ve bu direkt zaten ana Instagram ana sayfamızda kayıtlıydı. Öne çıkanlar da vardı ve ayrıyeten de, şeyde, kayıt formunda da, kayıt formunun açıklama bölümünde de hepsi tek tek açıklanmıştı. Bütün projeleri 20 ve 29 Nisan arasında gruptan da zaten yine duyuracağız. İletmenizi istiyoruz. Onun haricinde dersleri hep zamanında mı girmemiz gerekiyor? Evet, dersleri hep zamanında girmemiz gerekiyor. Yoklamada ders esnasında atılacak ve belli bir süre açık kalacak. Az önce buraya da teyit etmek amacıyla bir form gönderdim. Yoklama adında değil ama buradan katılıp katılamadığınızı teyit etmek amacıyla kontrol etmek için bir form gönderdim. Arkadaşlarımız doldurdu. Yine buradan bu şekilde formu biz paylaşacağız. Siz de buradan ders esnasında 1 dakika sürecek yaklaşık formu dolduracaksınız. Sonra derse devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle, yoklama formlarımız YouTube'da, yorum kısmında olacak. Bunun tekrardan ders öncesinde Canlı duyurusunu sohbet yapacağız. kısmında. Aynen, canlı sohbet kısmında, pardon, yorum kısmında değil, canlı sohbet kısmına biz linkini göndereceğiz. Bu yaklaşık 15-20 dakika boyunca aktif olacak. Zaten çok uzun bir form değil, yani çok uzun bir süre doldurmanızı, vaktinizi alacak bir form değil. 1 dakikanızı alacak bir form. 1 dakika içerisinde o formu doldurup tekrardan derse dönmenizi istiyoruz. Bir de şöyle, yine aynı şekilde, aynı şeye temas edeceğim. Bizim burada öncelikli amacımız, tabii ki de Kudüs'e birilerinin gönderilmesine vesile olmak. Tabii ki de Kudüs'e, gitmeye isteyen insanlara, hani, sebep olmak ama bunun da öncesinde Kudüs'ü öğrenmek. Yani bu yolda, gerçekten samimi olan herkesin bir şekilde yolunun da Kudüs'e çıktığına ben iman ediyorum. Yani ben hem bu konuda kendi tecrübelerimle hem de bu süreç içerisindeki tecrübelerden çıkardığım en önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani bu konuda ne kadar samimi olursak, ne kadar öğrenmeye açık olursak ki aynı şeyi Fatma Nur da söyledi mesela bu kaybedilmesi olmayan bir süreç inşallah. Yani buna bu şekilde bakarsak, gerçekten çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. İstifadeli de olacağını düşünüyorum. Bu süreçte hazırladığımız programda da yani katılacak olan hocalarımızdan da, konuşulacak olan konulardan da gerçekten çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Hani neyi neden yaptığımızı ya da neden yapmamamız gerektiğini ya da, hani, ne yapılabileceğini gerçekten öğreneceğimiz bir süreç. O yüzden, elimizden geldiğince ders katılımlarının artmış olmasını ve hani, süreç içerisinde tamamen katılmanızı istiyoruz inşallah. Hocam şöyle bir soru Aynen. sormuşlar. Özetler el yazısı ile mi olmalı yoksa Word'da mı yazabiliriz diye sormuşlar. Yani, bu konuda biz biraz esnek davranıyoruz açıkçası. Yani, el yazımız, hani, okunmayacak kadar, şey değilse eğer o şekilde de yazabilirsiniz. Çünkü yaş sınırımız olmadığı için bu konuda, hani, bu konuda esneklik gösteriyoruz. İster Word'den gönderin, ister el yazısıyla gönderin ama tabii ki, hani, el yazısına da dikkat etmenizi istiyoruz, el yazısıyla gönderecekseniz eğer. Arkadaşlar bir de dün gece itibariyle 00.00'da tam formumuz kapandı. Bundan sonra hiçbir şekilde tekrar kayıt almıyoruz. Uzatma gibi bir durum söz konusu değil. İnşallah bir sonraki döneme diyelim. Yani nasip değilmiş ama derslerinizden faydalanmak isterseniz zaten Instagram hikayeler kısmında canlı yayın linkini biz paylaşıyor olacağız. Derslerimizden istifade edebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu an hani böyle bir kural esnetmek gibi bir durum söz konusu değil. Zaten hani grubu toparlamak, bunların hepsinin kontrolünü yapmak bizim için de çok zor. O yüzden anlayışınıza sığınıyoruz ve bununla ilgili defaatle biz
hem eski grubumuzda yaptık, hem Instagram sayfamızda yaptık, hem diğer kendi var olduğumuz gruplarda bununla ilgili defaatle biz uyarılarımızı, duyurularımızı yaptık diye düşünüyorum. Şu saatten sonra gruba birisini alamayız maalesef. Hocam, Şimdi şöyle, evet, bir buyur. soru daha gördüm. O ileriye dönük aslında ama çekiliş çıktığı takdirde Kudüs'te gidiş nasıl bir program olur diye sormuş arkadaş. Dilerseniz bunu ben Sen cevapla cevaplayabilirim. istersen. Yakın geçmişe Evet. bakalım. Şöyle, çekiliş çıktıktan bir müddet sonra hocalarımız bizim ücretlerimizi şirkete, Bereket Turizm'de mi hocam yine? Belli olmaz. Belli O olmuyor dönem aslında. Tamam. Hani direkt bir şirketle bir anlaşmamız yok. Hangi dönem en yakın müsaitse, hani şey olarak daha uygunsa o şekilde iletişime geçiyoruz. Tamam. Belli çalıştığımız bir şirketimiz yok. En yakın işte bir turizmle anlaşıyorlar, ona ücreti ödüyorlar. Daha sonrasında turizm şirketi bizimle iletişime geçiyor, irtibata geçiyor. O şekilde oluyor. Daha sonrasında zaten programın nasıl gerçekleştiğini vesaire o grubun içerisine dahil olduğumuzda oradan mihmandarlarımız bize bilgilendirmeler yapıyorlar. Bu şekilde bir gidişat oluyor diyebilirim. Elhamdülillah, ağzına sağlık. Şimdi şöyle, ben de birkaç tane yorum gördüm. Canlı yayın sohbetinde gördüm. Şu an paylaşılmış olan yoklama arkadaşlar sadece şey amaçlıdır, teyit amaçlıdır. Yani şu an doldurmanıza gerek yok. Bu toplantımız da zaten zorunlu değildi. Sadece bilgilendirme amaçlıydı. Biz de onu sadece teyit amaçlı yaptık. O yüzden onu sıkıntı yapmanıza gerek yok. Bir de ayrıca şöyle bir şey var. Bütün görevler 20 Nisan'a kadar bitecek değil. Biz 20 Nisan ve 29 Nisan'da değil mi? Nisan. Hı? 29 Nisan'da. 29 Nisan. Aynen 29 Nisan'a kadar, yani 29 Nisan'ın 23.59'undan öncesinde bize iletmiş olmanız gerekiyor. Yani şu şekilde olan geri dönüşler konusunda hani olumlu bir şekilde, yani ya da bir esneklik yapmayacağız. Yani tabii ki isterseniz yine yazabilirsiniz ama bizden olumlu bir dönüş almayacaksınız. Kitaplarımızın sayısı çok değil arkadaşlar. Okunacak sayfa sayısı da çok değil. Bunları yapabileceğinize inanıyoruz ki önceki dönemdeki kitap sayfa sayımız 2 kitap olmasına rağmen çok daha fazlaydı. O yüzden bu konudaki isteklerinizi dediğim gibi olumlu bir geri dönüş ya da bir esnetme olmayacak bu konuda. Onun haricinde de Bu tanıtım toplantısı ve katılım zorunlu değil. Yoklama sormayın. Yoklama yok bu toplantı için, canlı yayın için. Heyecan yapmanıza gerek yok. Şu an yorumlar sürekli bununla ilgili. Bir yoklama formu yok arkadaşlar. Yoklama formu doldurmanıza da gerek yok. Onun haricinde bir tane bir mesaj yorum gördüm. Hemen ona bir açıklama getireyim. Şimdi arkadaşlar biz ilk dönemimizde herhangi bir sadaka ya da bir bağış, herhangi bir durum söz konusu olmamıştı. Ancak sonraki ikinci dönem için hocalarımızla istişare ettiğimiz zaman bu şekilde bir öneride bulundular. Bunu da bir hocamızla görüştük. Bunun bir sakıncası olmadığını söyledi. Çünkü şöyle, Evet. ben Çok iyi görevimi olarak. yapmadım ama işte şu kadar bir para ödeyeyim, ben de çekilişe katılayım gibi bir şey söz konusu değil. Bunun farklı bir şartları da var. Bu bir piyango bileti değil yani. Ya da herkes şu kadar lira para gönderecek gibi bir durum da söz konusu değil. Yani gönderdiğiniz ücretle katılım şansınız da artmıyor. Yani Evet. öyle bir şeyimiz Yani de yok. 1 lira gönderen bir hak, 2 lira gönderen 2 hak gibi bir durum da söz konusu değil. Yani bu aslında sizin düşündüğünüz o piyango mantalitesini sağlamıyor zaten. Caiziyle ilgili de biz yine bir hocamızla görüştük. Bunun için bir sıkıntı olmadığını bize söyledi. Bununla ilgili hani bize yorumlar geldiği zaman biz de Yani bir de şöyle, buradaki gerçekten temel amacımız olabildiğince daha fazla kişiyi göndermek ve bu sürece sizi de dahil etmek açıkçası. Çünkü bağış göndermek hani yine aynı şekilde yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Yani ben ne yapabilirim ki'nin şeylerinden, sorunun cevaplarından bir tanesi. Yani bu sürece sizi de dahil etmiş olmak istiyoruz ve bu vesileyle daha fazla kişinin gitmesine vesile olmak istiyoruz açıkçası. Yani tek gönderdiğimiz, yani göndermeyi sağladığımız araçlardan bir tanesi değil aslında bu bağış toplamak. Elhamdülillah gerçekten bu konuda etrafımızda söylediğimiz insanlardan ve sponsor olanlar da var. Hatta bir tanesini ismen zikretmek istiyorum gerçekten. İkinci dönemde bir sponsorumuz direkt bir kişinin ücretini karşıladı.
Kerem Nükte ve Merve Nükte çifti var Konya'da bir iş adamı. Kendisi ve eşi. Bu konuda bize gerçekten yardımcı oldular. Allah razı olsun diyelim. Aynen dualarınızı da rica edelim inşallah. Aynı şekilde ilk dönemde de yine başka bir şekilde yurt dışında olan bir iş adamına ulaşmıştık. O şekilde o sponsorumuz olmuştu. Yani bu şekilde sponsorlarımız da var elhamdülillah. Ama dediğim gibi bu süreçte hem sizi de biraz daha işin içine dahil etmek hem de ben ne yapabilirim noktasını da ufkumuzu açmak adına bir şeyler yapmak adına ve kumbara mantığıyla aslında biraz daha ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu şekilde bağış görevinin altında yatan düşünce. Ben Var mı Sedef'e başka Belayı sorun? Defeder düşüncesiyle bağış yapmıştım. Bir de hocam şurada sorular gördüm. Kitap tahlilleri kaç sayfa olmalı ve tahliller için formatınız var mı diye sorular gördüm. Bu hususu Ya açıklasak iyi olabilir. şöyle aslında belli bir formatımız yok. Yani tahlil ya da aklınıza gelebilen bir süreç. Yani kitabı nasıl bulduğunuza, neleri anlattığına, hangi noktaların sizi etkilediğine, hani genel bir bakış açınızın oluşup oluşmadığını hani bu şekilde yani bir özet gibi ama daha çok tahlil tarzında istiyoruz. Yani aklınıza geldiği şekilde yapabilirsiniz aslında. Belli bir formatımız, belli bir kalıbımız yok bu şekilde. Yani bu konuda da birazcık esneklik tanıdığımızı düşünüyorum. Yani belli bir sayfa sayımız da yok. Yani 3 sayfa, 4 sayfa olacak şeklinde de bir şeyimiz yok. Yani ama yani hani 2 cümlede yazılmasını tabii ki istemiyoruz. Yani yarım sayfa tarzında her kitap için çok ideal olabilir yani. 1 sayfa olur, yarım sayfa olur. Bu şekilde. Arkadaşlar yoklamayla ilgili de yorumlarda göremeyebiliriz dedi. Şu an mesajı sabitledim ben. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yaklaşık 20 dakika, 20 saat kadar da ders esnasında açık kalacak. Bu şekilde doldurabilirsiniz. Gruba attığımız zaman da bu sefer derse katılmayan çok fazla kişi doldurabilir. Yani tabii ki biz burada böyle bir konuda Mescid-i Aksa için bir araya geldiğimiz bir konuda insanların samimiyetine güvenmek istiyoruz. Ama kimsenin de buna emek veren, vaktinden feragat edip derslere katılan arkadaşlarımızın da hakkına girmeyi istemeyiz. Bu yüzden bu dönem böyle bir şey deneyeceğiz. Bu şekilde yürüteceğiz dersleri ve yoklamayı. O yüzden hani bu konuda itiraz çok şey olmaz. Evet, yani şöyle biz bu sürece de yani bu noktaya da aslında birazcık deneme yanılma yöntemiyle geldik. Yani o yüzden belli bir takım şeyleri öncesinden tecrübe ettiğimiz için hani bu konuda birazcık daha şey duruyoruz. Yani maalesef bu bir proje dediğimiz gibi Rümeysa'nın da dediği gibi hani bu projeye emek verecek olan vermiş olan insanlar var ve hani bunların haklarını ve bunların samimiyetini gözetmemiz de gerekiyor tabii ki. Hani belli noktalarda esnek olduğumuzu yine düşünüyorum açıkçası. Ama onun haricinde de yapılması gerekenlerin de yapılması gerektiğini savunuyoruz. O yüzden de bu konuda hani belli noktalardaki esnekliklerimiz olmasına rağmen görev ve yoklama konusunda da esnekliğimiz yok. Bu görevleri de tahlil yazılarını vesaire de isterseniz WhatsApp mesajı olarak atın, isterseniz Word'den atın hiç fark etmez. İsterseniz A4'e yazıp okunur bir Aynen, şekilde fotoğrafını çekip de fotoğraf da atabilirsiniz. atabilirsiniz. Yani bunların dediğim gibi görev bölümünü tekrardan zaten detaylı şekilde özellikle 20'sinden önce 20'sinden önceki son bir hafta içerisinde sürekli hatırlatma olarak gruplarda yazacağız. Bir arkadaşımız yine gözüme takılı onu da açığa kavuşturalım. YouTube hesabının farklı kişilerde olması sorun değil. Zaten formda isim soyisim olarak yazacağınız için hani bu farklı hesaplardan giriş yapmanız sıkıntı oluşturmaz. Hesapla ilgili Hocam, detaylı yurt bilgi de yurt dışından bağış yapmak isteyenler IBAN soruyorlar. Onları siz nasıl Onları ben iletişim şey kurarsınız? yapacağım, ileteceğim Özelden. inşallah. Yani. Hı hı, Ben bir evet, de evet. şunu eklemek istiyorum Yani hocam. Sorularda çok fazla hani böyle korkutucu bir durum gibi arda arda olunca onu bir açıklamak istiyorum. Gerçekten yani çok zor bir şey değil. Yani kendinizi korkutmayın ya da telaşa kapılmayın gerçekten de. Hani en yakın zamanda yaptığım için söylüyorum. Gerçekten çok zor değil yani basit. Şu an mesela kitaplar elinizde değilse ilk yapabileceğiniz şeylerle başlayın. Mesela ayet ezberleri, hadis ezberlerini yapın ve bunları yazarsanız ve onları tik atarsanız sizin için daha kolay olur. Bu yüzden o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani kendinizi strese sokmayın. Aslında çok zor bir şey değil. Böyle yaptıklarınızı yavaş yavaş atarsanız tik yavaş yavaş hani
başarıya doğru gittiğinizde göreceksiniz. Görevleri de tamamladığınızı göreceksiniz. Bu yüzden elimde kitap yok, nasıl olacak vesaire şöyle böyle diye telaşa kapılmayın. Allah'ın izniyle başarabilirsiniz ve zaten sorularınız olursa da biz onlara özelden cevaplayacağız inşallah. İlknur Hoca'nın Alanya'daki semineriyle ilgili 2 Mayıs diye konuştuk. Aksi bir durum olmasa halinde zaten yine grupta duyuru yapacağız biz. Kudüs'te kaç gün kalınacak demişler. Genelde 4 gece 5 gün kalınıyor ama o gideceğimiz tur Aynen. Gidilen şirketini tur şirketine göre de o değişiklik dönemki, gösterebiliyor. evet, Ama biraz genel olarak değişiyor. 4 gün, 4 gece 5 gündüz şeklinde oluyor. Görevlerin tamamı evet toplu bir şekilde 20-29 Nisan arasında bize iletilecek. Toplu bir şekilde olması önemli. Çünkü yani karışıklık olmaması adına bu şekilde buna dikkat ederseniz çok iyi olur. Yoksa sonrasında tekrardan düzeltmeler ve şeylerle hatta hakkınızın yanmasına kadar gidebilecek bir durum oluşabilir. Onu istemeyiz. O yüzden bütün görevlerinizi toplu bir şekilde atmanızı istiyoruz. Ezber videolarını da eğer ezberinizde varsa şu an çekebilirsiniz. Kitabı eğer bugün okuduysanız bugün tahlilini yazıp 20-29 Nisan arasında bize gönderecek şekilde hazırda bekletebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama kitapları önceden okudum, yazayım gibi bir durum söz konusu değil. Tekrar okumanızı biz istiyoruz. Bilgilerimizi tazeleyelim inşallah. Evet, süreç içerisinde yani yine aynı mantıkta olmuş oluyor. Projede olduğu gibi yani amaç sadece bu dönem içerisinde bu proje adı altında yapılmış olmasını istiyoruz. Kaç kişinin gidebileceğinden şu an için emin değiliz. Bu süreç içerisinde belli oluyor birazcık. Hatta son güne kadar bile belli olmuyor. Son gün açıklamıştık çünkü önceki dönemde değil mi? Yani son gün 2 kişi olacağını açıklamıştık. Çünkü dediğim gibi bu tamamen sponsorlarla olan iletişimimizde ya da hani kişilerin gerçekten bağış yapmasına dayanan bir süreç olduğu için şu an için biz sadece 1 diye yola çıkıyoruz. Rabbim inşallah arttırır. Yavaş yavaş kapatalım inşallah. Çünkü zaten sorularınızı gerçekten özelden yazdığınızda ya da Instagram'dan yazdığında olabildiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Ezberlerimizi hem Arapça yani ayet ezberini hem Arapça hem mealini yapmanızı istiyoruz. Hadisinkini zaten sadece Türkçe şeklinde yapacaksınız. Hadis ve ayet ezberleri ve bütün bu görevlerin tüm bilgileri katılım rehberinde mevcut arkadaşlar. Katılım rehberini tekrardan incelemenizi tavsiye ediyoruz. Görevler içerisinde. Gruba gönderelim bence. Aynen son kez tekrardan gruba gönderip zaten sabitleyeceğiz inşallah. Bütün bilgileri yani program içeriğini, ayet hadis ezberlerini yani katılım rehberini, ayrıyeten belgesel linkini yine aynı şekilde. Bunların hepsini gruplara tekrardan göndereceğiz inşallah. Onun haricinde Rabbim yolumuzu güzelleştirsin, kolaylaştırsın inşallah. Niyetlerimizi halis kılsın bu yolculuğumuzda. Rabbim gerçekten istifadeli kılsın bu süreci, bu özellikle ders sürecini. Rabbim bizlere de kolaylık versin. Dua edin. Eee, Yani sorumluluk birazcık gerçekten hani zor bir şey. Özellikle şu an bu kalabalık içerisinde de birazcık açıkçası hani İnşallah yaparız şeyiyle yola çıkıyoruz biz de. Allah'ım inşallah kolaylaştırsın. Hepimizin adına çok istifadeli bir dönem olsun. İnşallah devamlarının 4. 5. 6. programlarımızda da nasip etsin inşallah diyelim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar inşallah.